Merhaba arkadaşlar. Yalı Çapkını'nın 83. bölümünde ne olacağı ile ilgili çok önemli bir video çektik. Sabah bir ihtimalden bahsetmiştik videomuzda. Şimdi ise ikinci bir ihtimalden bahsedeceğiz. Yani Seyran Antep'e gider mi? Ve Antep'e de giderse neler olacak? Bu konuya ilişkin bilgilendireceğiz sizlere. Hemen abone olup sadece videoyu beğenmeyi unutmayınız. En az 150 beğeni bekliyoruz. Seyran ve Ferit birleşsin, eskisi gibi olsun diyenlerden 150 beğeni bekliyoruz. Hadi hemen videomuza geçelim. Ekranda gördüğünüz görüntü Yalı'dan bir görüntü. Bugün Yalı'nın Seyran'ın odasında, yani Seyran'la Ferit'in odasında bir çekim olduğu belirtildi. Onu da hemen aktarmak istiyorum. Bu akşam yani Seyran'la Ferit'in odasında Yalı'da bir çekim oldu ve bu çok önemli bir çekimdi. Çünkü ve oraya ışık falan da tutuldu. Bayağı önemli bir set olduğu belirtildi. Şimdi hemen gelelim ikinci ihtimale. Neydi o ikinci ihtimalimiz? Seyran Antep'e giderse ne olacak? Evet. Seyran Antep'e giderse arkadaşlar, Seyran'la Ferit arasında hiçbir şey değişmeyecek. Şunu söyleyelim. Seyran Antep'e gittiğinde Ferit onun peşinden gidecek ve peşinden giderek Seyran'ı orada koruyacak. Birkaç gün gerekirse set orada devam edecek. Ardından da Seyran tekrardan İstanbul'a geri dönecek. Yani Ferit'le beraber Ferit onu alacak ve tekrardan Yalı'ya geri getirecek. Yani Seyran eğer Antep'e giderse açıkçası tekrardan Ferit onu alacak, çok güzel bir şekilde de geri getirecek arkadaşlar. Seyran'la Ferit hiçbir şekilde ayrılmayacak. Ama bunun ihtimali düşüktü. Yani Seyran'ın Antep'e gitmeme olasılığı çok daha yüksek. %70, %80 Antep'e gitme olasılığı epey düşük. %20 civarlarında diyebiliriz. Yani çok yüksek ihtimalle Seyran Antep'e zaten gitmeyecek. Ama ikinci bir ihtimal olarak giderse de dediğimiz gibi bunlar olacak arkadaşlar. Ferit onu tutacak kolundan ve tekrar İstanbul'a getirecek. Bundan emin olabilirsiniz. Şimdi bir diğer yandan evet bunlar yaşanacak. Ama bu akşam fragmanın gelip gelmeyeceği konusunda yine çok fazla soru soruldu biliyorsunuz. Yalı Çapkını için genelde pazartesi akşamları fragman akşamı oluyor. Ancak şunu söyleyelim. Fragman şu anda gelmedi. Gece geç saatlerde gelebilir. 12 ile 1 arasında fragman yayınlanabilir. Onu söyleyelim. Yani fragmanı erken de beklemeyin açıkçası. Birazcık fragman geç gelebilir gece saatlerinde. Ancak fragman bugün gelmese bile en kötü ihtimal salı günü gelecektir. Çünkü salı günü gelmesiyle beraber perşembe günü de ikinci bir fragman yayınlanacak. Ancak bugün ya da yarın zaten en geç fragman yayınlanır. Yani bugün normalde yayınlanma günü ama yayınlanmazsa da yarın yayınlanır. Şimdi bir diğer yandan İspanya. Yani İspanya ne alaka şimdi? Evet, Yalı Çapkını'nın İspanya'daki performansı aslında alakası bu. İnanılmaz bir şekilde rating alıyor arkadaşlar. 12,5 rating aldı ve 2,8 milyon kişi tarafından aynı anda izlendi İspanya'da Yalı Çapkını. Yani Una Nueva Vida olarak geçiyor ismi. Yalı Çapkını'nın İspanyolca ismi Una Nueva Vida. Yani yeni bir hayat, yeni bir başlangıç tarzında bir ismi var. İspanya'daki yayın hayatını bu şekilde sürdürüyor ve inanılmaz bir şekilde dizi devam ediyor. Sanırım 10. bölümde şu anda İspanya'da. 10. bölümde ve inanılmaz bir şekilde de çok yani böyle iyi bir şekilde dizi devam ediyor İspanya'da. Aynı zamanda Arjantin'de de yeni bir yayın hayatına başlayacak. Şimdi gelelim birazcık Yalı Çapkını'nın final konusunda. Arkadaşlar eğer ki reytingler vesaire istenilen düzeyde gitmezse bu ülkemizde finale sebep olur. Ama şunu görüyoruz, Yalı Çapkını gayet iyi gidiyor. Şu anda gayet iyi gidiyor. YouTube'da 2 gün önce yayınlanan bölüm 2,5 saatlik, yani 82. bölüm 2 gün içerisinde 8 milyona yakın izlendi. 8 milyon. Şu anda Türkiye'de böyle izlenen bir dizi yok arkadaşlar. O nedenle Yalı Çapkını'nın devam etme olasılığı genel olarak çok fazla bulunuyor. Tamam, reytingler çok istenilen düzeyde olmayabilir. Ancak tekrar reytinginde de gerçekten iyi bir yükselme var. Yani tekrarı yayınlandı 82. bölümün ve o tekrarı yayınlanan bölümde de reytingler epey yüksekti bu arada, onu da söyleyelim. O nedenle birçok kişi aslında bu reytinglerin yüksek olduğu için 83. bölümdeki reytinglerin çok daha yüksek olacağını bekliyor. Onu da belirteyim. Ama şu anda iyi gidiyor açıkçası. Türkiye'de 2 günde 8 milyon izlenen bir dizi şu anda yok en azından. Öyle söyleyeyim. O nedenle şu an neredeyse en iyi giden bir dizi olduğu için hani dizinin bitme olasılığı şu an çok düşük. O nedenle çok yüksek bir ihtimalle Yalı Çapkını yeni sezona devam edecek gibi duruyor. Ancak şu anki şartlarda, çünkü 5 ay sonra 6 ay sonra ne olur bilemiyoruz. Yani Yalı Çapkını reytingi çok fazla düşer. O zaman da tabii ki Yalı Çapkını yeni sezon gelmeyecek, final yapacak diyebiliriz. Ama şu anda en azından bunu rahat bir şekilde söyleyebiliriz yeni sezonun geleceğini. Onu da söyleyelim.
Baktığımızda senaryoda epey çok fazla değişiklikler yaşanacak. Bundan emin olabilirsiniz. Diziye yeni karakterler önümüzdeki bölümlerde dahil olacak. Yani diziye yeni oyuncular katılacak arkadaşlar. Bunun sebebi şu. Seyran'la Ferit yaklaşık 2-3 bölüm sonra muhtemelen tam anlamıyla kendilerine bağlanacaklar. Yani kendilerine gelecekler. Seyran'la Ferit yaklaşık 2-3 bölüm sonra hiç ayrılmayacak. Ve hatta muhtemelen bir 5 bölüm sonra, 6 bölüm sonra filan da hani Seyran ve Ferit evliliği yaşanacak arkadaşlar dizide. Ve bu ikilinin evlenmesiyle artık yavaş yavaş hayat düzene girecek ama sadece hayatlar düzene girmeyecek. Hayat içerisinde sıkıntı yaşamaya devam edecekler. Yalı'da yine fazla sıkıntılar yaşanacak. Onu söyleyelim. Yalı'da bu tarz sıkıntılar yaşanırken ne kadar Seyran'la Ferit evlenip artık ayrılmayacaklar olsa bile yine aralarına birkaç sorun girecek ama onlar hayatlarına devam edecek önümüzdeki 5 bölüm sonra, 6 bölüm sonra. Yani ilerleyen bölümlerde şunu söyleyelim: Seyran, Ferit evlenecek, hayatları düzene girecek ama dizi bitmeyecek. Dizi bu şekilde devam edecek. Bu ikili şirketlerini çok iyi bir şekilde yönetecek, çizimler yapacak vesaire. Halis Ağa'nın gözüne girecek ki hatta bir torun dahi Halis Ağa görebilir. Yani Halis Ağa torun görmeden muhtemelen diziden çıkmaz. Diziye veda etmez. Halis Ağa bir torun görebilir. Seyran'la Ferit'in torun çocukları olabilir. Ve çocukların olmasıyla beraber dizi devam edecektir. Yani dizi bitmeyecektir. Dizinin sonuna gidilmiyor. Yeni olaylar çıkacak. Yalı'da olaylar çıkacak. Yalı'nın dışında olaylar çıkacak ki Seyran'la Ferit arasında olaylar çıkmaya devam edecek. Ve şunu söyleyelim, en önemlisi de şirket. Çok önemli bir konuma gelecek. Özellikle Seyran sayesinde çok önemli ve güzel bir konuma gelecek ve Halis Ağa bunu çok fazla tebrik edecek, takdir edecek ve Seyran bu ailenin, Korhanların göz bebeği olacak. Önümüzdeki bölümlerde bunu çok rahatlıkla görebilirsiniz. Şu an için bunu söylemek tabii ki erken ama biz size şimdiden söyleyelim. Önümüzdeki bölümlerde bunlar olacak arkadaşlar en azından. 87'de, 89, 90'da bunları yavaş yavaş görmeye başlayacaksınız. Şunu söyleyelim. Senaryo yavaş ilerliyor bence. Yani dizi içerisinde, bölümlerin içerisinde yavaş ilerleme var. Yani bunun sebebi de ne olabilir? Tabii ki bunun ilk sebebi yavaş yavaş ilerletiyor. Çünkü senaryo muhtemelen birazcık kısıtlı sanırım. Çünkü dizide her şey, olaylar hemen olmuyor bir bölümde. Bu yavaş yavaş gerçekleşiyor. Bunun sebebi de dediğim gibi senaryo yavaş yavaş geliyor ve birazcık da seyircinin sabrı sınanıyor. Ya birazcık onu görebiliyoruz ama tabii ki bu seyirci için kötü bir şeydi. Sadece seyirci diyor hani biraz oyalanıyoruz diyor dizide. Tam olarak istediğimiz şeyler, düşündüğümüz şeyler olmuyor. Geç oluyor diyorlar. Bunun sebebi de dediğim gibi senaryo biraz geciktiriliyor. Dizi ne kadar çok ilerlerse, ne kadar çok izlenip de ilerlemeye devam ederse tabii ki dizinin yapımcıları için o bir o kadar iyi olacaktır. O nedenle hani dizi gerçekten iyi gidiyor ama birazcık hafif bir oyalama var. Vakit geçirme var dizide. Onu söyleyelim. Yeni gelişmeler yaşanmaya devam edecek. Bizler sizlere yeni videolar çekeceğiz. Şunu da söyleyeyim, tekrardan söyleyeyim. Neredeyse birçok videoda söylerim ama Yalı Çapkın'ın gerçek hayat hikayesiyle alakalı gerçekten derin bir araştırma yapıyoruz. Yani o konuya ilişkin dediğim gibi ayarlayacağız her şeyi. Sizleri de zaten bilgilendireceğiz. Sizleri çok seviyoruz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.